Kreş Örgü Atölyesi'nden herkese merhaba. Bugün motifli bir panço modeli anlatacağım sizlere. Öncelikle ne kadar ip kullandığımı, nasıl bir ip, nasıl bir tığ kullandığımı ve motiflerin ölçüsü hakkında bilgi vereceğim size. Ben oldukça kalın bir ip kullandım. Bakın şimdi ipin kalınlığı oldukça fazla. Maalesef ip markası veremiyorum ama şunlar hakkında bilgi verebilirim. İp 6 ila 8 numara tığla örülmeli diyor ama bunu yapmak zorunda değilsiniz. Ben ölçüyü verdikten sonra motiflerin ölçüsünü her çeşit iple, her kalınlıkta iple örebilirsiniz. Önemli olan motiflerin şu kare ölçüsünü doğru tutturmak, uzunlukları doğru tutturmak. Böyle işte 120 metrelik 100 gram 120 metre 100 gram akrilik bir ip kullandım. Ne kadar ip gerekiyor? Bu ortadaki beyaz bölüm için yaklaşık bir yumak, yani 70-80 gram gibi düşünün. Buradaki şu bölüm için, yani şu sütlü kahve renginden 220-230 gram kadar, yani 2 yumağı biraz geçti. Buradaki kahverengi bölümde de 2 yumak kadar ip gerekiyor. Benim ördüğüm ölçüde örmek isterseniz. Kullandığım tığ 6 ila 8 numara kullanılması gerekiyor deniyor. Ben bunun için 7 numara tığ kullandım ama 8 de kullanılabilir. Dediğim gibi her numara tığ ve ip kullanabilirsiniz. Motiflerin uzunluğuna gelince, karelerin uzunluğuna gelince her bir köşesi şuradan şuraya 19,5-20 santim kadar. Buradan buraya. Ama kareleri illaki bu kadar büyük tutmak zorunda değilsiniz. Küçük de yapabilirsiniz. Birazdan tam böyle kenar ölçülerini size vereceğim. Nasıl birleştirme yapmanız gerektiğini söyleyeceğim. Şimdi bu motifleri yapmayı hemen hemen hepinizin bildiğini düşünüyorum. Çünkü daha önceki birçok videomda bu motiflerin nasıl yapıldığını size anlatmıştım. Açıklamalar kısmına daha önce anlattığım bir yelekte bu motiflerin nasıl yapıldığını göstermiştim. Onu ekleyeceğim. Bilmeyenler oradan takip edebilirler. Videonun sonuna da o yeleğin fotoğrafını bırakacağım. Oraya tıklayarak motiflerin nasıl yapıldığını görebilirsiniz. O yelek videosunda bu motiflerin nasıl yapıldığını görebilirsiniz. Yani ilk defa örgüye başlayanlar ya da bu motifleri hiç bilmeyenler için anlatıyorum. Evet, şimdi bütün olarak nasıl birleştireceğiz motifleri, nasıl bir görüntü oluşuyor onu anlatayım size. Bakın, şimdi buradan buraya 1, 2, 3, 4, 5, 6 motif birleştiriyorsunuz. Yani 20'şer santimden 120 santim burası. Tekrar yine altına 120 santimlik 6 motif birleştiriyorsunuz. Eğer motifleriniz küçükse önemli değil. Önemli olan 120 santimi yakalamanız. Bütün olarak baktığınızda 120 olmayabilir, 130 olabilir, 135 olabilir, sorun değil. Ama 120'nin altına düşmeyin. Sonrasında ortada 40 santimlik bir alanı boş bırakıyorsunuz. Bu şekilde, yani 3'te birini boş bırakıyorsunuz. 3'te birine bir motif, 3'te birine buradan yine tekrar bir motif grubu ekleyerek ortayı boş bırakıyorsunuz en alt sırada. Bakın burada ortası boş. Sonra buradan tam ortadan ikiye katlıyorsunuz. Burayı elinizle tutuyorsunuz. Ve bakın size pançonuz hazır hale geliyor. Bunu çocuklar için de yapabilirsiniz. Çocuğunuzun üzerinde bu şekilde ölçerek gidebilirsiniz. Şimdi yapmamız gereken şu. Burayı dikeceğim. Bunu örerken de birleştirebilirsiniz ama ben nasıl olduğunu size anlatmak için birleştirme yapmadım. O şekilde anlatamayacaktım çünkü. Burayı böyle bir dikebilirsiniz. Sonrasından üzerinde tığla geçebilirsiniz. Yapmamız gereken şimdi yaka örmek. Buraya yaka öreceğim. Burayı birleştirdikten sonra buraya bir yaka öreceğim. Bu arada ben şu kenarlara, şuradaki kenarlara ekstradan bir kahverengi sıra daha geçtim bitirdikten sonra, komple bitirdikten sonra. Birkaç sıra daha geçebilirsiniz. Renkli, üzerine beyaz da geçebilirsiniz bir sıra daha. Sonra püskül uygulayabilirsiniz. Şimdi yakayı nasıl öreceğiz onu göstereceğim. Şimdi ben kenarı diktim. Ortada yaka bölümümüz burada. Şöyle göstereyim. Yaka bölümümüz. Şöyle arkadan bir yerden örmeye başlayalım birleştirme noktamızdan.
Zincirle yukarıya çıkıyorum. Boşlukların içine 3 tane trabzan, 1 ya da 2 zincir aralara. Benim ipim çok kalın olduğu için 1 zincir yaptım. Şimdi burada önemli olan şu kenarlara da eğer trabzan geçecekseniz göstermek istiyorum. Şu motiflerin birleşme kısmında aralara ne yapacaksınız? Şu aralara 3'er tane değil de 2'şer tane trabzan yapıp bir zincir çekip diğer köşeye atlayacaksınız. Ama normal taraflarda 3 trabzan ve zincir yapacaksınız. Yakayı biraz toplamak istiyorsanız aralara hiç zincir çekmeyin. Böyle aynı metotla kenarlara da, bakın buraları birleştirmiştik. Şu kenarlara da geçebilirsiniz dilediğiniz renkleri. Tam şu V kısmına geldiğimizde ne yapacağız onu göstereceğim. Tam buraya geliyorum yavaş yavaş. Bakın burada 2 tane boşluğum var. Buraları biraz toplamak adına 2 tane trabzan yapıyorum. Araya zincir çekiyorum ve tekrar diğer boşluğa atlıyorum. Biraz daha derli toplu dursun diye. Buralara 2'şer trabzan yapıyorum. Sonra tekrar yine normal üçlü trabzanlarıma geçiyorum. Arkada da yine o V kısmına aynı metodu uyguluyorum. Tüm köşelere aynı metodu uygulayabilirsiniz. Bakın biraz daha derli toplu duracaktır böyle. Evet, bakın şimdi yakayı bu şekilde ördüm. Sonra burada uçlara da birkaç sıra geçtim. Dediğim gibi şu tam köşeye rastlayan bölümleri aralara zincir çekmeden 2'şer trabzan yaparak geçtim. Diğer taraflarda 3 trabzan aralara zincir. Bu şekilde tamamladım. Kanalıma abone olmak için sağ alttaki abone ol tuşuna basabilirsiniz. Anlaşılmayan bir şey olursa da yorumlara yazabilirsiniz. Herkese kolay gelsin.